Karayip Korsanları'ndan Kaptan Davy Jones'un dolabını bu videoda hep beraber açacağız. ID Venture Puzzle şirketine ait bu kaçış kutusunun ortalama olarak çözüm süresi 60 ile 90 dakika arasında. Tüm yüzeyleri ayrı bir çözüm gerektiriyor ve bunları geçerek ödülümüze ulaşacağız. Tepe kısmında 4 tane döndürülebilir gemi dümeni var. Yan yüzeylerinde ise şu şekilde ittirilebilen ahşap parçalar mevcut. Buradaki yüzey elime çarptı ve yerinden oynuyor, sol tarafa doğru kaydırdım. Bunu yapınca da ona bağlı olan yüzeyler tek tek sol tarafa doğru çekildi. Bu anahtar deliğinin olduğu yüzeyi de kaydırarak alt kısmındaki bazı ipuçlarına erişmiş olduk. Bakıldığında ellerinde farklı açılarda bayrak tutan ve birleşen insan figürleri mevcut burada. Fakat şu anda bunu kullanabileceğimiz bir yer yok. Alt yüzeyde ise deniz canlılarının bulunduğu bir puzzle görüyoruz. Burada yapmamız gereken parçaları tek tek hareket ettirerek doğru yerlerine yerleştirmek. Fakat önemli olan öncelikle hangi parçanın hangi yere gelebileceğini çözebilmek. Mesela buradaki balık sembolü bu kutucuğun içerisindeki sağ üst tarafta gözüküyor. Bunun yeri burası demek. Burada ise vatoz balığının simgesi var. O yüzden sol alttaki vatozu tepeye onun yerine taşıyacağız. Güzel ve gayet eğlenceli gidiyor şu anda. Bunu böyle alıyorum. Sen de buraya gel. Bu da aşağıya. Şimdi bunu buradan, bunu yana, bunu yukarı. Yunus'un işareti burada olduğu için bunun doğru yerini zaten bulduk şu anda. Buradaki balığı da aşağı çekince vatozu tam olarak yerine koydum. Şimdi sırada ne var? Şu Yunus'u bir yukarı alalım önce. Daha sonra bu sol alttaki yıldızı tepeye alıyorum. Balina simgesi de sol altta, o yüzden onu da bulduk. Bunu da yerine çekelim. Tamamdır. Hemen döneceğim şimdi. Eldivenle sürüklerken zorlandığım için şu anda İsveç çakısından bir parça alıp onu kullanacağım. Köpek balığını sola çekiyorum. Bu balığı da aşağıya. Bunu da sağ tarafa. Şimdi yukarı çık. Tamam. Şimdi bu parça bu balık parçasının sembolü bunun içerisinde. O yüzden bunu buraya yerine alıyorum. Daha sonra bunu da tam yerine oturttum. Şimdi köpek balığının yeri de sağ taraf. Bunu da buraya aldıktan sonra ortadaki kısım yıldız işareti. Yıldızı da yerine yerleştirelim. Ve son olarak tekrar Yunus'u yerine alıp bütün parçaları bakalım vatoz yerinde mi, tamamdır. Doğru yerine getirmiş olduk. Çarpı işaretini takip edersek yelkenliğe doğru gidiyor. Şimdi tepedeki bu dümenlerin içerisindeki deliklere bizim bulduğumuz simgeleri yerleştirerek bu şekilde bağlanmasını sağlıyoruz. Birbirine bağlı olan iki diğer simge ise şarap ve palmiye ağacı. Şimdi tepe kısmından herhangi bir dümeni seçiyorum. Mesela sağ üsttekinden devam edelim. Burada dümenin sol taraftaki boşluğuna şarap simgesini denk getirelim. Şu an geldi. Bunun da karşılığına gelecek olan simge palmiye ağacı olmalı. O yüzden bu dümeni de ona göre döndürüyorum. Tamamdır, oldu. Fakat sol taraftaki çarpı işareti ilk dümende olduğu için şu anda şarabın yerini değiştireceğim. Sağ tarafa aldım onun için. Bu yolu da takip ettiğimiz zaman sol alttaki dümenin sağ taraftaki boşluğuna palmiye ağacı denk gelmeli bu şekilde. Buraya gelen top simgesinin karşılığında ne olabilir hemen kontrol edelim aşağıdan. Yolu takip ettiğimiz zaman çapayı gösteriyor. O zaman sol üstteki dümeni döndürerek topun karşısına çapa simgesini getirmeye çalışacağız. Evet, bulalım bakalım. Neredesin? Tamamdır, bulduk. Son bir yol kaldı. Bir de bunun kontrolünü yapalım doğru mu diye. Geriye ne kaldı? Ateş ve deniz feneri. O zaman tamamdır, doğru. Şimdi bu pusula tarafındaki kilidin muhtemelen kalkmış olması gerekiyor. O yüzden bu parçayı kendime doğru çekiyorum. Deneyelim bakalım biraz. Şu an minimal bir oynama haricinde bir şey yok. Kutunun yan yüzeylerine bakıldığında 2 adet yan yana ahşap parça gözüküyor. Ve üzerlerinde de ok işareti var. Bunları kendimize doğru çekebiliriz anlamına geliyor. Fakat bunların hareketini engelleyen şey ise ortadaki pusula parçası. Onu çıkarmamız gerekecek. Bu parçayı çekerken de bir yandan, yan tarafta tuşlar var bu arada, onlara da basarsam eğer şu anda bir tane ahşap parçayı boşa çıkarmış hale geldik. Geriye kalan ikinci parçayı da ok yönünde kendime doğru çekiyorum ve tabii ki ilkine nazaran şu anda çıkması daha kolaylaştı. Güzel. Şimdi ise kutunun kapağını muhtemelen kaldırabileceğim. Hadi bakalım. Evet. Tüm puzzle'ın neredeyse yarısı şu anda elime geldi. Ve burada bunun tam ortasında böyle dönebilen parça var. Hatta diğer tarafında da var. Hem sağlı hem sollu. 2 tane yarım daire. Ve bunların ortalarında da yıldız şekilleri var. Tam iç noktalarında da daha önceden gördüğümüz insan figürleri gözüküyor. Kutunun alt kısmına baktığımızda bu tarz bir yıldız haritası var ve muhtemelen buradaki yıldızlarla bağlantılı. Çekip çıkardığımız üst parçanın altında kalan yerde ise
Böyle bir kısım var. Kuru kafa ve bir tane ok işareti. Fakat hiçbir parça yerinden oynamadığından dolayı şu an bu kısımla ilgili bir şey yapamıyoruz. Şimdi bu insan figürlerini kullanabilme noktasına sonunda geldik. Buradaki figürden çıkan yolu takip ettiğimiz zaman buna ulaşıyoruz ve buna uygun bir çözüm bulacağız. Birbirine bağlı bu figürleri yarım dairelerin tam olarak iç kısmındaki figürlerle eşleştireceğiz. Mesela sağdakini şu an bulduk. Sol taraftaki parçayı da oynattığım zaman iç kısmında daha önceden gördüğümüz figürü bulup karşı tarafla eşleştiriyorum. Bu iki figürü karşılıklı noktalara getirmemizin sonucu olarak da ortada bir tane yıldız haritası oluştu. Ve bunun yanında bulmamız gereken 7 farklı harita daha mevcut. Ama öncelikle bunu bir kenara kaldıralım. Çünkü bunları görsel olarak akılda tutabilmemiz için bir kağıda aktarmamız daha sağlıklı. Şimdi siyah defterimizi açıp çizmeye başlayalım. Tabii ki de beyaz kalemle. Şimdi bulduğumuz ilk yıldız haritasını kağıda geçiriyorum. Bunun çizgilerini sonradan çekeceğim çünkü puzzle'ın aşağıda kalan diğer yarısına baktıktan sonra haritadaki çizgilere göre yol alacağım. Sonraki iş o yüzden. Şimdi sırada hangi figürler var bakalım. Sol taraftan devam edersek bu iki figür birbirine bağlı olduğu için bunları eşleştireceğiz. Hemen üst parçamızda bunları bulmaya çalışalım. Sağdaki daireyi döndürüyorum. Figürü bulduk. Soldaki de şu anki haliyle zaten tam yerinde. Görünen yıldızları defterime işlemeye başladım. Daha sonra dediğim gibi puzzle'ın aşağı tarafında kalan haritalara göre de bunları birbirine çizgiyle bağlayacağım. O yüzden şimdilik sadece noktaları birleştirip buna bağlı da bir taslak oluşturuyorum. Son çizdiğim yıldız haritasına biraz geniş bakmışım ve o yüzden ortada bir tane daha fazladan yıldız çıkmış ve yanlış çizmişim. Küçük bir dokunuşla düzelteceğim hemen. Kafa karıştırmaması için de üzerine böyle bir tane çarpı atsam şimdilik yeterli olacaktır. Artık son yıldızları da çizdiğim için şimdi bu parçadan baktığım yıldız haritalarından yararlanarak buradaki noktaları çizgilerle birleştireceğim. Bunu bir bırakayım önce. Şimdi buradan bakıldığında pek bir anlam ifade etmese de bunların hepsi birer yıldız haritasına dönecek ve bununla başlıyorum. 6 tane yıldızdan oluşan çizdiğim ilk şekli arıyorum. Bu tarafta bulamadım. Şimdi bu yüzeye bakalım. Bunlardan biri mi diye kontrol ediyorum ve evet tam olarak da bu. O zaman hemen ilk çizgilerimizi çekelim. Buradan çapraz, buradan sola. Yine çapraz ve yine sol. Tamam, güzel oldu. Şimdi ise buradaki noktaları birleştirmek için olan şekli arayacağız. Bakalım bu yüzeyde mi? Değil. O zaman diğer tarafta bunlardan bir tanesi ve evet şu ikinci olan. Bunun da çizgilerini çekebiliriz şimdi. Buradan başlıyor, dümdüz gidiyor zaten. Bunu buraya, bunu da birleştirdim mi? Tamamdır. Ve sonunda bitirdik. Antik duvar yazıları gibi duruyor. Çok güzel oldu. Şimdi bunları uygulayalım artık. Buradaki yıldız haritası hemen gözüme ilişti. O yüzden bunu simgeleyen kilidi oraya doğru ittiriyorum. Daha sonra onun hemen yanında olan bu işaret var. Onun kilidini de aynı şekilde bulunduğu yöne doğru böyle ittirdim. Sağ tarafta çizdiklerimizin arasında bir de bu var, şu işaret. Geriye kalan yıldızların kilitleri şu anda zaten sol tarafta olduğu için onları ellemeye hiç gerek yok. Bu bulduğumuz 3 tanesini sağ tarafa çeksek yeterli. Evet artık her şey yerinde ve kilit açılmalı derken zaten kendiliğinden çıktı. Şimdi senin neleri sakladığını herhalde göreceğiz. Evet bir kapak daha çıktı, bir parça daha. Güzel, puzzle şu anda 3'e ayrılmış oldu. Bunu bir kenara alalım öncelikle. Artık son aşamaya geldik. Burada bir tane delikli kapak var ve onun ardında da aradığımız şey. Kapağı açmak için daha önceden çıkardığımız parçalardan yararlanacağım. Buraya girmedi. Şurada bir boşluk var. Buradan ittirebilirim belki kilidi. Ama buraya da sığmadı. O zaman diğer parçayı alıp deneyelim çünkü bu biraz daha uygun. Bu tarafından deneyeyim bir de. Evet aslında kilidi açmış olmalı şu anda. Bakalım öyle mi? Kapağı çekip oynatmama rağmen şu anda gelmiyor, açılmamış. Tekrar bir şansımı deneyeceğim ittirerek. İçerisindeki kilit mekanizmasını görüyorum, aslında şu anda pinleri tam olarak çıktı. Kapağı şimdi kendime doğru çekebilirim. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Kapağın arka yüzeyinde lazerle yazılmış bir ID Venture yazısı. Güzel. İç kısmında ise sadece bir kart visit. Çıkaralım bakalım. Ama tabii ki de benim eldivenler buna el vermeyecek. O yüzden bu parçayı kullanacağım. Şu kısımdan çekersem tamamdır, geldi. Bunu bir koyalım buraya. Şimdi rahatlıkla karta bakalım üzerinde ne yazıyor. Find us to get one. Ve onun altında da bir tane internet sitesi var. Bu yüzeyde ise güzel kabartmalı bir tasarım gözüküyor.
kalp tutan bir iskeleteli. Alt kısımda ise şu yazı var: Davy Jones Soul Merchant, yani ruh tüccarı. Bu köşelerdeki sayıların ne anlama geldiğini anlamadım. Stat gibi duruyor. Neyse, bir bakalım kutunun içerisinde başka bir şey var mı, yoksa ödülümüz sadece bu muydu? Herhangi başka bir şey de yok gibi gözüküyor zaten. İçerisinde başka bir bölme de yok. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Sanırım bulacağımızı bulduk. Bu kartvizitten ibaret olmalı olay. Bu siteye girmeyi denediğimde böyle bir sayfa çıkmadı. Ben de internetten nedir diye baktığımda çözümünü öğrenince çok şaşırdım, dinleyin. Dediğim gibi kartvizitteki adresi yazınca siteye ulaşılamıyor. Fakat kartın ön yüzeyindeki sayıları bu harflerin yerine girdiğimiz zaman karşımıza bir IP adresi çıkıyor. Bunu da enterlayınca Davy Jones'un gizli web sitesine giriş yapıyoruz. İngilizceyi seçip hemen okuyalım. Bir korsanın ağzından yazılmış ve kısaca özet geçmek gerekirse şöyle diyor: Kimsenin bu kutuyu açabilecek kadar zeki olduğunu düşünmezdim. Beni yanılttın. Sözümü tutacağım ve bir tane denizcinin ruhunu serbest bırakacağım. Bu senin için son mücadele olmayacak. Bundan sonra hata yaparsan başka ruhları tutsak etmeye devam edeceğim. Denizcinin ruhunu serbest bırakmış olduk. Bunun gibi puzzle videolarında görüşmek üzere.